Yerin metrelerce altında tam da hedefe ulaştım dediğiniz an karşınıza çıkan o en büyük kabusu biliyor musunuz? O elinizdeki kazmaların geri sektiği, murçların, keskilerin kırıldığı o aşılmaz duvar. Horasan harcı. Yüzyıllar boyunca devasa hazineleri koruyan çelikten bile inatçı bu kadim sır nasıl yapıldı arkadaşlar? Ve en önemlisi, yıllarını sahaya vermiş biri olarak size soruyorum. Bu kırılmaz zırhı nasıl paramparça edebiliriz? Bugün o mühürlü kapıları açacak gizli yöntemleri benden, yani ilk ağızdan duyacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar, bu adamlar bu harcı nasıl yaptı? Horasan harcını nasıl yaptılar? Ve neden çelikten bile daha dayanıklı? Ve en önemlisi, benim de yıllarca sahada kafa patlattığım o soru. Bu Horasan harcını çözmek neden bu kadar zor? Yüzyıllar boyunca gömülerin, o devasa hazinelerin ve yapıların koruyucusu olan bu malzeme karşınıza çıktığında sizi kelimenin tam anlamıyla çaresiz bırakabilir. Peki bu kadim sırrı nasıl alt edebilirsiniz? Horasan harcını kırmak, o mühürlü kapıları açmak ve içerideki asıl hedefe ulaşmak için eski ustaların kullandığı ve benim de arada sırada tecrübe ettiğim o en etkili yöntemleri öğrenmek ister misiniz arkadaşlar? Birazdan duyacaklarınız sahada gerçekten de hayatınızı kurtaracak. Buna emin olabilirsiniz. Öncelikle bu işin aslını anlamak için bu işin köküne inmemiz lazım. Her şey aslında çok basit bir çamurla başladı. İnsanlık binlerce yıl boyunca doğanın sırlarını çözmek için deneme yanılma yoluyla akıl almaz bir savaş verdi arkadaşlar. Ve sonunda ateşle pişmiş toprak ve kirecin o muhteşem karışımından doğan bir harç medeniyetlerin temel taşı oldu. Benim araştırmalarımda hep karşıma çıkar. Sümerlerin o devasa zigguratlarından tutun da Osmanlı'nın görkemli camilerine kadar her yerde bu harç kullanılmış arkadaşlar. Peki neden bu kadar dayanıklı? Suya nasıl böyle kafa tutabiliyor? Ve biraz sonra size detaylı anlatacağım o asıl sır, bu harcı çözmenin yolları nelerdir? Tarihin ve bilimin kesiştiği bu büyüleyici yolculuğa hazır olun. Evet arkadaşlar, hazırsanız Horasan harcının gizemli dünyasına adım atalım. Çamurla başlayan bu arayış binlerce yıllık deneme yanılma süreçlerinin ardından insan aklının sınırlarını zorlayan bir buluşla taçlandı. Sahada konuştuğum birçok kişi bu eşsiz karışımın sadece belli bir döneme veya tek bir medeniyete ait olduğunu sanıyor. Oysa gerçeğin kökleri çok daha derinlere, medeniyetin beşiği olan o bereketli topraklara uzanıyor arkadaşlar. Bunu ilk kim buldu derseniz, inanın bu tek bir ismin omuzlarına yüklenemeyecek kadar büyük bir ortak aklın ürünüdür. Ancak okuduğumuz, araştırdığımız, karşımıza çıkan bütün yazılı kaynaklar ve gün yüzüne çıkarılan kalıntılar bana hep şunu anlattı, şunu gösterdi, şunu fısıldadı arkadaşlar. Kireç ile pişmiş toprağın o muhteşem uyumunu ilk fark edenler, toprağı ateşte pişirerek ona yeni bir ruh kazandıran kadim Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarıydı arkadaşlar. Sümerlerin zigguratlarında, Babillilerin göğe yükselen yapılarında bu ilkel ama son derece akılcı birleşimin ilk kıvılcımlarını görmek mümkün. Ancak bu karışımın gerçek bir sanat eserine, yenilmez bir kalkan haline gelmesi yüzyıllar süren bir bilgi aktarımının sonucudur. Bakın, bu eşsiz malzemenin özünde yatan sır ne biliyor musunuz? Doğanın iki zıt elementinin, ateş ve suyun insan eliyle terbiye edilmesidir. Dağlardan koparılan kireç taşları günlerce süren harlı ateşlerde yakılarak özündeki ağırlıktan kurtarılır. Adeta pamuk gibi hafif, bembeyaz bir toza dönüşür. Ardından bu susuz kalmış kireç suyla buluşturulduğunda adeta canlanır. Fokurdayarak kaynar ve aylar, hatta yıllar boyunca dinlendirilerek olgunlaşması beklenir. Diğer yanda ise
nehir yataklarında özenle seçilen, güneşte kurutulup fırınlarda nar gibi kızarana dek pişirilen kil yani tuğla vardır. İşte bu pişmiş tuğla havanda dövülerek irili ufaklı parçalara ayrılır. Kirecin o pürüzsüz kaygan yapısı ile dövülmüş tuğlanın o pürüzlü suyu emen yapısı bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey sıradan bir çamur değil, adeta yeniden doğan bir taştır arkadaşlar. Tuğla kırıkları kirecin içindeki nemi yavaş yavaş emerler. Kireç ise tuğlanın gözeneklerine sızarak onu sımsıkı sarar. Bu öyle bir sarılıştır ki aradan yüzyıllar geçse bile bu bağ kopmaz. Aksine zaman geçtikçe havadaki yaşam nefesini içine çekerek aslında yani o ilk günkü sert kayaya dönüşür. Bana hep sorarsınız. Peki bu mucizevi karışıma neden Horasan denmiş diye sorduğunuz çok olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Kelimenin kökeni güneşin doğduğu yer anlamına gelen doğunun o gizemli ve kadim topraklarına, İran coğrafyasının doğusundaki geniş bölgelere dayanıyor arkadaşlar. İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte bu bölgedeki ustaların geliştirdiği ve kusursuzlaştırdığı yapım teknikleri kervanlarla, göçlerle ve büyük ustaların yolculuklarıyla Anadolu'ya, oradan da dünyanın dört bir yanına taşınmış. Ancak bu isimlendirme malzemenin sadece orada icat edildiği anlamına gelmiyor. Aksine o coğrafyanın ustalarının bu karışıma kattıkları eşsiz yorumun malzemenin ününü kıtalar ötesine taşımasının bir sonucudur bu. Antik çağın büyük imparatorlukları özellikle suyu taşıyan devasa kemerlerde, hamamlarda ve limanlarda bu karışımın bir benzerini kullandılar. Onlar yanardağların eteklerinden topladıkları külleri kireçle karıştırarak suyun altında bile sertleşen o yenilmez harcı elde ettiler. Denizlerin hırçın dalgalarına meydan okuyan dalga kıranlar inşa ettiler. Ancak doğunun ustaları ne yaptı biliyor musunuz? Volkanik külün bulunmadığı coğrafyalarda insan aklının sınırlarını zorlayarak toprağı ateşte pişirdiler ve kendi suni küllerini yani dövülmüş tuğlayı yaratarak bu eksikliği giderdiler arkadaşlar. Bu bana göre insanlığın doğaya karşı kazandığı en büyük zeka zaferlerinden biridir. Şimdi sıkı durun arkadaşlar. Bu eşsiz malzemenin en hayret verici özelliğini söylüyorum. Suyu sevmesi. Evet, yanlış duymadınız. Sıradan toprak veya çamur suyla buluştuğunda eriyip giderken bu harç suyu gördükçe daha da kenetlenir. Adeta suyun içindeki gizli gücü kendi bünyesine katar arkadaşlar. Hamamların o buhar tüten sıcak odalarında, yer altındaki karanlık ve rutubetli sarnıçlarda, şehirlere hayat taşıyan su kemerlerinin iç yüzeylerinde bu harcın kullanılması asla tesadüf değildir. Usta eller harcı yüzeye uyguladıktan sonra onu özel aletlerle günlerce perdahlar yani pürüzsüz hale gelene kadar ovalarlar arkadaşlar. Bu ovalama işlemi öylesine büyük bir sabır ve emek gerektirir ki harcın yüzeyi adeta bir ayna gibi parlar. Suyun zerre kadar sızmasına izin vermeyen camdan farksız bir zırha dönüşür. Bu zırh sadece suyu içeride tutmakla kalmaz, aynı zamanda dışarıdan gelebilecek her türlü yıpratıcı etkiye karşı da yapının kalbini korur. Evet arkadaşlar, zamanın çarkları dönüp de Anadolu toprakları yeni sahipleriyle buluştuğunda bu eşsiz karışım da altın çağını yaşamaya başladı. Selçuklu ustaları adeta göğe uzanan minarelerde, kervansarayların o devasa taç kapılarında, medreselerin ince işçilikli kubbelerinde bu harcı bir sanat eserine dönüştürdüler. Ancak bu malzemenin gerçek bir efsaneye dönüşmesi Osmanlı döneminin o büyük, o eşsiz mimar başlarının özellikle de adını tarihe altın harflerle yazdıran o büyük dehanın ellerinde gerçekleşti. O büyük usta gök kubbeyi yeryüzüne indiren devasa camilerini inşa ederken sadece taşları üst üste koymamış, aynı zamanda o taşları birbirine bağlayan
o harcın içine kendi ruhunu, kendi eşsiz bilgisini de katmıştır. Onun yapılarında kullanılan harç sadece kireç ve tuğla kırığından ibaret değildir. O doğanın sunduğu her türlü nimeti yapının ömrünü uzatmak için kullanmasını bilmiştir. Gelelim yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşan efsanelerle gerçeğin birbirine karıştığı o gizemli katkı maddelerine. Usta mimarlar harcın esnekliğini artırmak, kururken çatlamasını önlemek ve ona benzersiz bir dayanıklılık katmak için akıl almaz yöntemler geliştirmişler. İnanabiliyor musunuz? Kimi zaman harcın içine binlerce yumurtanın akı katılmış. Kirecin o yakıcı gücü yumurta akının o yapışkan protein dolu yapısıyla terbiye edilmiştir arkadaşlar. Kimi zaman peynir altı suyu, incir sütü, soğan kabuğu suyu gibi organik sıvılar kullanılarak harcın içindeki maddesel etkileşim yavaşlatılmış. Böylece harcın zamana yayılarak acele etmeden sindire sindire kuruması sağlanmıştır. Yani geç kuruması sağlanmıştır. Kuruma süresi ne kadar uzarsa harcın içindeki bağlar o kadar güçlenir. O kadar sarsılmaz bir hale gelir. Sadece sıvılar değil, harcın içine katılan keçi kılı, domuz kılı, saman veya keten lifleri gibi malzemeler harcın içinde adeta böyle görünmez bir ağ örerek yapının büyük sarsıntılar karşısında esnemesini, kırılmadan ayakta kalmasını sağlayan gizli bir iskelet oluşturmuştur. Bu modern çağın çelik ağlarla yaptığı güçlendirmenin yüzyıllar öncesindeki tamamen doğal ve kusursuz bir karşılığıdır arkadaşlar. Bugün bile devasa yapıların yanından geçerken göğe yükselen minarelere geniş açıklıkları tek bir sütun bile olmadan geçen o muazzam kubbelere bakarken hissettiğimiz o derin hayranlığın altında yatan asıl kahraman taşların arasında sessizce bekleyen bu harçtır aslında arkadaşlar. Büyük sarsıntılar yeri göğü inlettiğinde sıradan yapılar tuzla buz olurken bu harçla örülmüş duvarlar adeta bir bütün halinde hareket ederler. Sarsıntının enerjisini kendi içinde emer ve dağıtır. Çünkü bu harç taş gibi katı görünse de özünde inanılmaz bir esnekliğe sahiptir. Taşlar birbirine sürtündüğünde harç bu sürtünmeyi yumuşatır. Yapının nefes almasını sağlar. Yıllar geçtikçe yağmur suları harcın içindeki kireci çok yavaş bir şekilde çözüp çatlakların içine taşır ve orada yeniden sertleşmesini sağlayarak yapının kendi kendini onarmasına imkan tanır. Bu adeta canlı bir organizmanın yaralarını iyileştirmesi gibi yapının da kendi yaralarını sarması, zamana karşı direncini her geçen gün artırması demektir arkadaşlar. Günümüzde her şeyin hızla yayılıp hızla tükendiği, binaların bile birer kullanım ömrü olduğu bu çağda geçmişin o yavaş, sabırlı ve doğayla uyumlu yapım teknikleri bize çok derin mesajlar veriyor aslında, anlayana tabii. O büyük ustalar eserlerini inşa ederken sadece kendi yaşadıkları dönemi değil, kendilerinden yüzyıllar sonra gelecek olan nesilleri de düşünmüşler. Doğanın kanunlarına karşı gelmek yerine o kanunlarla uyum içinde çalışmayı seçmişlerdir arkadaşlar. Evet değerli dostlar, biliyorum videonun başından beri asıl bu anı bekliyorsunuz. Biraz da hepimizin merak ettiği, benim de sahada bizzat tecrübe ettiğim o Horasan harcını kırma veya çözümleme teknikleri uygulamalarından bahsedelim. Horasan harcı tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelen inanılmaz dayanıklılığı ve suya karşı direnciyle bilinen özel bir yapı malzemesi dedik. Evet arkadaşlar, kil, kireç, tuğla tozu ve organik maddelerden oluşuyor Horasan harcı. Tabii ki farklı maddeler de katılıyor, birazdan bahsederim yine. Sırrı içeriğindeki malzemelerin uyumunda ve zamanla taşlaşmasında saklı. Ancak işin zorluğu tam da burada başlıyor arkadaşlar. Horasan harcı sıradan bir çekiçle, balyozla kolayca kırılabilecek bir malzeme değildir. Aksine kırmaya çalıştığınızda ne kadar sert ve dirençli olduğunu hemen fark edersiniz. Klasik yöntemler olan çekiç ve keski çoğu zaman yetersiz kalır. İşte bugün size
Horasan harcını sessiz ve kolay bir şekilde kırıp çözmenin o alternatif yollarını anlatacağım. Birinci yöntemimiz arkadaşlar, kimyasal çözücüler. Bu alanda en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Horasan harcı kireç bazlı olduğu için asidik çözeltilerle reaksiyona girebilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken çok kritik bir nokta var. Kullanacağınız kimyasal hem etkili hem de çevreye zarar vermeyen bir yapıda olmalı. Örneğin doğal asit bazlı çözeltiler harcı zamanla yumuşatarak parçalanmasını kolaylaştırabilir. Özellikle tarihi yapılara zarar vermeden çalışmak isteyenler için idealdir. Ama sizleri uyarıyorum arkadaşlar. Kimyasal kullanırken mutlaka koruyucu ekipman kullanın. Peki bu yöntem tam olarak nedir ve nasıl uygularız? Gelin biraz daha derinlere inelim. Aslında burada yapacağımız şey harcın içindeki kireci doğal asitlerle eriterek o sert yapıyı bozmaktır. Uygulamaya geçmeden önce mutlaka o eserin görünmeyen ufak bir köşesinde deneme yapmalısınız ki ana taşa veya her neyse ona zarar verip vermediğinizi görelim. Direkt gümbür diye ortaya girmeyin. Onu demek istiyorum. Deneme yapayım köşesinde. Eğer her şey yolundaysa arkadaşlar hazırladığımız limon tuzu suyu veya sirke ruhu gibi doğal asitli karışımı harcın üzerine bir fırça yardımıyla güzelce sürüyorsunuz, yediriyorsunuz. Doyacak şekilde emdiriyorsunuz ona. Eğer çalıştığımız yer dik bir duvarsa suyun akıp gitmemesi için bu karışımı kağıt hamuruyla karıştırıp harcın üzerine bir lapa gibi yapıştırabilirsiniz. Sonrasında karışımın harca işlemesi için bir süre beklememiz lazım. Harç köpürüp yumuşamaya başladığında tahta veya plastik bir kazıcı ile nazikçe kazıyoruz arkadaşlar. Ben burada bu şekilde söylemem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Leb demeden leblemeyi anlayın biraz da arkadaşlar. Her şeyi bana burada söyletmeyin yani. İşlem bittikten sonra o bölgeyi bol temiz suyla yıkayarak asidin etkisini tamamen durdurmanız lazım. Bu sayede harç o ilk anki taş gibi sert halinden çıkıp kolayca ufalanan bir macuna dönüşüyor ve ana yapıya hiçbir darbe vurmadan tertemiz bir sonuç alabiliyoruz. İkinci çok etkili yöntem termal şok uygulaması arkadaşlar. Bu yöntem harcı ani sıcaklık değişimleriyle kırılgan hale getirmeyi amaçlıyor. Harcın üzerine kaynar sıcak su döküldükten hemen sonra buz gibi soğuk su uygulanarak malzemenin genleşip büzülmesini sağlayabilir ve çatlamasına neden olabilirsiniz veya ateş yakıp ısıtıp soğuk su uygulayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken çevredeki asıl tarihi dokuya zarar vermemeye ve daha doğrusu kendinize de zarar vermemeye dikkat etmelisiniz. Bu yöntemin ardındaki mantık aslında çok basittir. Maddeler ısınınca genleşir, aniden soğuyunca da büzüşürler arkadaşlar. Biz de harca tam olarak bu şoku yaşatıyoruz yani. Uygulamayı en etkili şekilde yapmak için öncelikle çevredeki hassas taşları veya tuğlaları sıcaktan koruyacak şekilde kalın örtülerle kapatmalısınız. Yani işlem yapmayacağınız objeleri demek istiyorum. Ardından doğrudan kaynar suyu veya sıcak buharı harcın üzerine uygulayarak bölgeyi iyice ısıtıyoruz. Harç tam o en sıcak anına derecesine ulaştığında hiç vakit kaybetmeden üzerine buzlu su döküyoruz. Bu ani değişim harcın içindeki bağları saniyeler içinde koparıyor ve ufak çıtırtılar eşliğinde çatlaklar oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Oluşan bu çatlakların arasına ince uçlu aletler sokarak harcı kalıplar halinde yerinden kolayca alabiliyorsunuz, kopartabiliyorsunuz. Özellikle çok kalın ve inatçı harç kütlelerinde sıvıların derinlere inemediği durumlarda bu yöntemle harcın direncini tamamen kırıp harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Üçüncü yöntem de arkadaşlar mekanik titreşim kullanımı. Bu da Horasan harcını sessizce çözmenin bir diğer etkili yoludur arkadaşlar. Özel tasarlanmış titreşimli cihazlar harcın iç yapısını sarsarak yani titreşim oluşturarak
çatlamasına ve çözülmesine neden olabilir. Özellikle sessiz çalışılması gereken yerlerde bu hayat kurtarıcıdır. Tabii ki cihazın kullanımını iyi bilmek gerekiyor. Bu yöntem çekiçle vurup kırmak yerine harcı içeriden sarsarak yormak olarak düşünebilirsiniz. Yüksek titreşim yayan özel kalemler veya aletler kullanıyoruz. Uygulamaya başlarken cihazın ucunu harcın ana taşla birleştiği çizgilere veya varsa ufak çatlaklara yerleştiriyoruz. Cihazı çalıştırdığımızda o hızlı titreşim dalgaları harcın içine yayılıyor ve harcı kırmak yerine adeta sarsarak ana yüzeyden ayrılıyor arkadaşlar. Bir nevi lazerle yani titreşimle böbrek taşı kırmaya benziyor bu işlem. En iyi sonucu almak için cihazın hızını harcın sertliğine göre çok iyi ayarlamalı ve aleti çok fazla bastırmadan titreşimin kendi işini yapmasına izin vermelisiniz. Yani etkisini Horasan harcına verip kırabilmesine zaman tanımalısınız. İşlem bittiğinde de harcın toz halinde veya ufak parçalar halinde döküldüğünü göreceksiniz. Özellikle çok ince işlemeli taşların veya mermerlerin etrafında çalışırken ana eserde yani ana malzemede en ufak bir sarsıntı çatlağı bile oluşturmadan son derece temiz ve güvenli bir sonuç almış oluyoruz. Dördüncü yöntem arkadaşlar. Su emdirme ve bekletme tekniği. Horasan harcı suya dayanıklı dedik ama uzun süreli suya maruz kaldığında yumuşayabiliyorlar. Harcı bir süre böyle sürekli suyla ıslatıp ardından yavaş yavaş kazıma işlemine başlarsanız pes ettiğini görürsünüz. Hassas yerlerde çok güvenlidir. Bu yöntem arkadaşlar sabır gerektirir. Yani sabrın gücüdür bu. Harç ne kadar sağlam olursa olsun sürekli ıslak kaldığında suyu içine çeker. Şişer ve o sert yapısını yavaş yavaş böyle kaybeder. Uygulaması çok basittir arkadaşlar ama zaman ister bu. Temiz suyla iyice ıslattığımız işte pamuklu bezleri veya kağıt hamurlarını veya ıslak olan herhangi bir şeyi diyelim artık harcın üzerine kalın bir tabaka halinde kapatıyoruz. Suyun havaya karışıp kurumamasını sağlamak için de bu ıslak bezlerin üzerini hava almayacak şekilde bir naylonla veya işte ona benzer bir şeyle iyice örtüyoruz. Bu şekilde de bazen günlerce beklememiz gerekebilir. Bezler de kurudukça tekrar ıslatmamız lazım. Yeterli süre geçtiğinde örtüyü kaldırdığınızda o taş gibi harcın adeta yumuşak bir çamura dönüştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Sonrasında ince uçlu aletlerle veya işte tahta çubuklarla harcı milim milim hiç acele etmeden kazıyoruz. Eğer ki böyle çok değerli bir duvar resminin veya mozaiğin üzerindeki harcı temizliyorsak sıfır risk taşıdığı için en mükemmel ve en güvenli sonucu bu yöntemle alırız arkadaşlar. Beşinci ve çok ilginç bir yöntem. Bunun da adı arkadaşlar doğal enzimlerin gücü. Şimdi doğada organik maddeleri parçalayabilen enzimler var. Özellikle bitkisel kökenli enzimler. Horasan harcının içindeki o organik bileşenleri yavaşça ayrıştırabilir. Özel çözeltiler veya doğal enzim bazlı ürünlerle çevreye sıfır zararla ve tamamen sessizce işlem yapabilirsiniz. Sadece biraz zaman ve sabır gerektirir. Eskiden ustalar bu harcı yaparken içine daha sağlam olsun diye yumurta akı, süt veya bitki özleri gibi doğal maddeler katarlardı. İşte biz de bu yöntemde doğadaki bazı özel maddeleri kullanarak harcın içindeki bu eski doğal bağlayıcıları çürütüyoruz. Uygulamak için bu doğal parçayıcıları taşıyıcı bir jelle karıştırıp harcın üzerine güzelce sürüyoruz, yediriyoruz. Bu maddelerin çalışabilmesi için ortamın ılık ve hafif nemli kalmasına özen göstermeliyiz. Bu işlemi yaparken işlem süresi boyunca bu doğal parçalayıcılar harcın içindeki o bağları adeta yiyerek tüketir. İşlem tamamlandığında harcın iç yapısı çöker ve geriye sadece ufalanan kum taneleriyle kireç tozu kalır. Kalan bu tozları da ılık su veya yumuşak bir fırça ile kolayca süpürüp atabilirsiniz arkadaşlar. Çevreye veya işte esere
zerre kadar kimyasal zarar vermeden harcın kendi kendine çözülmesini sağladığımız için doğayla uyumlu harika bir sonuç elde etmiş oluyoruz. 6. yöntemimiz arkadaşlar elektrokimyasal yöntemler. Bu yöntem harcın içindeki mineralleri hedef alıp elektrik akımı yardımıyla çözülmelerini sağlar. Büyük ölçekli projelerde bu çok etkilidir. Özel ekipman ve teknik bilgi ister ama doğru uygulandığında sonuç muazzamdır. Bu yöntemi harcı bir arada tutan maddeleri elektrik yardımıyla yerinden sökmek olarak anlatabilirim, adlandırabilirim. İnsanları çarpmayacak kadar düşük ve güvenli bir elektrik akımı kullanıyoruz burada. Uygulamaya başlarken harcın üzerine elektriği iletecek ıslak bir bez seriyoruz arkadaşlar. Veya ıslatıyoruz. Ardından bu sistemin bir tarafına artı, diğer tarafına eksi kutuplu özel ağlar yerleştiriyoruz. Cihazı çalıştırıp o hafif elektriği verdiğimizde harcın içindeki tuz ve kireç gibi maddeler yavaş yavaş bu kutuplara doğru çekilmeye başlıyor. Günler süren bu işlemin sonunda harcın içindeki bağlayıcı maddeler tamamen boşalmış oluyor arkadaşlar. Harç adeta içi kof, sünger gibi zayıf bir hale geliyor. Öyle diyebilirim. Artık o kadar dirençsiz bir hale gelir ki yani böyle yaptığımız zaman hafif bir fırça darbesiyle bile veya tahta bir çubukla dokunduğunuzda bile dökülüp ufalanır. O hale gelir. Özellikle el aletleriyle müdahale edemeyeceğimiz devasa duvarlarda harcın direncini tamamen kırarak muazzam ve kalıcı bir temizlik sağlamış oluruz. Evet arkadaşlar, bu anlattığım yöntemler normalde resmi olarak çalıştığımızda uyguladığımız yöntemlerin bazıları ama ben sizlerin nerede nasıl çalışma yapacağını bilmiyorum. Bu bilgileri alıp kendinize uyarlayıp o şekilde uygulayabilirsiniz. Sadece bunlar bazı yöntemlerdir. Tabii ki Horasan harcı o kadar basit bir harç değildir. Yani şöyle bir malzeme yoktur. Üzerine sürüyorsunuz veya herhangi bir şey yapıyorsunuz, o kum gibi dökülüyor hiçbir şey yapmadan ve hemen. Öyle bir yöntem yok arkadaşlar. Yüzyıllara, binlerce yıllara dayanmasının sebebi de zaten budur. Anlatabiliyor muyum? Veya diyeceksiniz ki bu yöntemleri uygulamaya zamanımız yok. Ben hemen olsun istiyorum. O zaman çekiç, keski, kazma, kürek bunları kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdiye kadar bu etkili yöntemleri inceledik. Bir videoda inceleyebildiğimiz kadar. Ama unutmayın, her yöntemin kendine özgü avantajı ve dezavantajı var. Sahada her yöntemi uygulamadan önce çalıştığınız alanın özelliklerini ve harcın yapısını çok iyi analiz etmelisiniz. Çünkü Horasan harçlarının iç yapısı da farklıdır. Hepsi aynı değildir. Yanlış bir yöntem hem harca hem de asıl korumanız gereken yapılara zarar verebilir ve her şeyden önce kendinize zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Bu işin en kritik aşaması, dikkat edilmesi gereken noktalardır. İlk olarak çalışacağınız alanın tarihi ve yapısal özelliklerini anlamak için detaylı araştırma yapmalısınız. İkinci olarak uygun ekipman seçimi çok ama çok önemlidir. Bunu unutmayın. Hassas tarihi yapılarda çalışıyorsanız düşük titreşimli veya manuel cihazlar. Daha modern ve dayanıklı yapılarda yüksek performanslı ekipmanlar seçmelisiniz arkadaşlar. Ve tabii ki güvenlik önlemleri ile çevreye saygı göstermelisiniz ve kendi canınız için özellikle güvenliğinize dikkat etmelisiniz. Definecilik sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Tarihi yapıları koruyarak çalışmak bizim en önemli etik kuralımızdır her zaman. Ve arkadaşlar bu süreçte sabır ve dikkat sizlerin en büyük dostunuz olacaktır. Acele etmek felaket getirir. Son olarak çalışmalarınızı fotoğraflar ve videolarla belgelemeyi asla unutmayın. Bu hem kendi ilerlemenizi takip etmenizi sağlar hem de bizim gibi bu alana, bu işe gönül vermiş kişilerle bilgi paylaşımı yapmanıza olanak tanır. Bugün arkadaşlar Horasan'ın o sert kabuğunu bilimin, kimyanın ve tecrübenin gücüyle nasıl aşacağımızı tüm detaylarıyla zamanımızın yettiği kadarıyla biraz masaya yatırdık. Formüller, reaksiyonlar, titreşimler hepsi birer anahtardı. Ama sahada o tozu yutan sizler çok iyi bilirsiniz ki hiçbir tarihi duvar,
kitaplarda yazdığı kadar uysal değildir. Bazen öyle inatçı bir damarla, öyle beklenmedik bir düğümle karşılaşırsınız ki bildiğiniz tüm ezberler bozulur. Bu meslek her katmanda daha derine inme, taşı incitmeden şifresini çözme sanatıdır. Unutmayın, Horasan harcı taşı taşa değil, asırları birbirine bağlar. Onu çözmek kaba kuvvetin değil, sadece sabrın ve ilmin harcıdır. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.